Merhabalar, Doktor Sevcan Karakoç Demirkaya. Ben çocuk ve genç psikiyatristiyim. Şu an İstanbul Gelişim Üniversitesi Psikoloji Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışıyorum. Aynı zamanda Kadıköy Bağdat Caddesi'nde kendi kliniğim var. Orada vakalarımı görüyorum. Bugün sizlere Hipokrat TV kanalında nörogelişimsel bozukluklardan birisi olan ve aslında da giderek sıklığı artan otizm spektrum bozukluklarından bahsedeceğim. Bu geniş bir çatı aslında. Otizm belki etrafınızda görmüşsünüzdür, böyle seslenince bakmayan, konuşmayan veya konuşsa bile işte biraz tuhaf hareketleri yapan çocuklarla karşılaşmış olabilirsiniz. Otizm farkındalık etkinlikleri olduğu için Nisan ayı Otizm Farkındalık Ayı bol miktarda televizyonda, gazetede veya işte medyanın herhangi bir alanında otizmle ilgili konulardan bahsediliyor. Aslında otizm kabaca grupladığımızda sosyal iletişim ve etkileşim alanında eksiklikler, aynı zamanda tekrarlayıcı basma kalıp hareketlerle giden, erken çocukluk döneminde başlayan nörogelişimsel bir bozukluktur. Bu aslında bir beyin bozukluğudur. Yıllar önce sıklığı 160'ta 1 olarak bildirilirken prevalansı, son yapılan çalışmalarda 1/59 kadar, yani aslında %2'lik gibi yüksek bir oranda da görülmeye başlamıştır. Otizm sıklığında giderek bir artış olmaktadır. Bununla ilgili çalışmalara bakıldığında aslında öncelikle otizmle ilgili farkındalığın arttığı görülüyor. Artık aileler çocuklarında herhangi bir aksayan bir durum olduğunda çocuk psikiyatrisi hekimlerine başvurup erken dönemde otizm tanısı almış oluyorlar. Bir diğer sebep ise kuşağın biraz yaşlanıyor olmasıyla ilgili bir şey. Çünkü en çok kanıtlanmış şey ileri baba yaşı ve ileri anne yaşı otizmin etiolojisinde en çok suçlanan nedenler. Artık insanlar eskiden 20'li yaşlarda evlenip 25'li yaşlarda anne baba oluyorken şu an 30-35'li yaşlarda evlenip 40'lı yaşlara doğru anne baba olmaktadırlar. Bunun sebebiyle de otizm spektrum bozukluklarının görülme sıklığı artmaktadır. Otizm spektrum bozukluğu nedir? Otizm spektrum bozukluğu aslında otizm açılımı kapsamında bozukluk diye de çevriliyor. Yelpaze demek aslında bir spektrum. Bir şemsiye gibi ya da bu elimiz gibi en hafif vakalardan en ağır vakalara, hiç konuşmayanından çok güzel konuşan, işte gruplara giren, dahil olan çocuklara kadar geniş bir yelpazeyi içeren hastalık grubudur. Biz psikiyatride DSM dediğimiz tanı sınıflamalarını kullanmaktayız. Bu Amerikan Psikiyatri Derneği tarafından oluşturulan tanı ölçütlerine göre psikiyatrik hastalıkların sınıflaması demek. Bir de aynı zamanda Dünya Sağlık Örgütü'nün ICD dediğimiz ICD şeklinde tanımladığımız hastalık sınıflamaları mevcut. Ülkemizde genel psikiyatrik yaklaşımlarda daha çok DSM temelli, ayrıca uluslararası bilimsel literatürde de daha çok DSM temelli çalışmalar bulunuyor. Peki, otizm spektrum bozukluğu bakımından DSM'de ne gibi farklılıklar var? Bu belki aileler için çok önemli bir konu değil ama eskiden birkaç yıl öncesine kadar DSM-4 temelli değerlendirdiğimizde atipik otizmden, başka türlü adlandırılamayan yaygın gelişimsel bozukluktan, Rett sendromundan, dezintegratif bozukluktan, Asperger'den veya işte klasik otizm olan otistik bozukluktan bahsederdik. Ve bunların hepsi otizm spektrum bozuklukları, yaygın gelişimsel bozukluklar kapsamındaydı. Ancak DSM-5'te, yani en son güncel versiyonunda artık atipik otizm, başka türlü adlandırılamayan yaygın gelişimsel bozukluk, Asperger sendromu, dezintegratif bozukluk, bu gibi tanımlamalar mevcut değil. Şu an otizm spektrum bozukluğu şeklinde bir tanı gruplaması var. Bu şu demek: atipik otizm tanısı alan çocuklar ya otizm spektrum bozukluğundadırlar ya da artık otizm tanısı almamaktadırlar gibi bir şey gündeme gelmiş olabilir. Etiyoloji dediğimiz şey hastalığın nedensel faktörleri demektir. Aslında çoğu hastalık için ve çoğu psikiyatrik hastalık için gen çevre etkileşimi dediğimiz, yani bireyin doğuştan, yapısından, genetik yapısıyla olan organik, yani değiştiremeyeceğimiz nedenlerle dünyaya geliyoruz. Bazılarımız hastalık riskiyle dünyaya geliyor. Fakat çeşitli çevresel etmenler üst üste binerek bu yatkın kişilerde zamanla hastalık oluşabiliyor. Otizmde tıpkı şizofreni gibi, işte dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu gibi veya bipolar bozukluk gibi, yani beyin temeli daha net gösterilmiş bir nörogelişimsel psikiyatrik bozukluktur. Bazı çocuklar otizm genleriyle dünyaya geliyor. Yani annesinin babasının suçu değil. Ve bu yatkın çocuklar zamanla
Eğer sinir sistemindeki bağlanabilirlik yeterince olmazsa otizm benzeri veya otistik belirtileri göstermeye başlıyorlar. Yani aslında toparlarsak otizmin etiyolojisi çok faktöriyel. Yani tek bir gen bulunmamış. Buradan anlayacağımız şey şu: Down sendromunda mesela 21. kromozom suçlu ama otizm için tek bir suçlu kromozom yok. Diyelim ki bir epilepsi türü var. Orada sadece bir beyin köşesi tutulmuş oluyor. Temporal lob epilepsisi diyelim. Ama otizm için belirli bir tutulmuş beyin alanı söz konusu değil. Daha yaygın alanları etkileyen ve aslında böyle bizim nöro görüntüleme dediğimiz MR, CT veya ayrıntılı görüntülemeleriyle de çok net fark edemeyeceğimiz yapısında bozukluklar söz konusu. Otizm belirtileri nelerdir? Eski tanı sınıflamasında, yani konuşmanın başında geçen DSM-4'te aslında şöyle bir cümle geçmekteydi: tüm bu sayılan belirtiler çocukların 3 yaşından evvel gözlenmiş olması gerekiyor diye geçiyordu. Fakat şu an biliyoruz ki erken dönemden itibaren otizmin belirtilerini görmekteyiz. Ancak bazı çocuklar, yani yaklaşık %20-45, kabaca %30 diyebileceğimiz çocuklarda sağlıklı gelişim olduktan sonra 1,5 yaşından 2 yaş arası gibi çocuklarda gerilemeler ve otistik belirtiler görülmeye başlar. Kafa çevresinde büyüme, küçük yaşta seslenince bakmama, ismine bakmama, beklediğimiz konuşmanın olmaması otizm belirtilerinden sayabiliriz. Otizmin en sık polikliniğe başvuru nedeni genelde bizim gözlemimiz konuşma gecikmesi olmaktadır. Konuşma gecikmesiyle gelen bir çocuğun ayrıcı tanısında tüm hekimler muhakkak otizmi düşünmeli ve bunu dışlamalıdır. Konuşma gecikmesiyle gelen çocuklarda altta yatan bir işitme azlığı var mı? Zeka geriliği dediğimiz mental retardasyon var mı? Çok kalabalık, ilgisiz aile veya uygun olmayan bakım görmüş bir çocuk olabilir. Biz buna psikososyal yoksunluk diyoruz. Erken dönem bağlanma sorunları ile ilişkili olarak tepkisel bağlanma bozukluğu var mı, yok mu? Çift dillilik var mı, yok mu? Çocukta seçici mutizm dediğimiz seçici konuşmazlık var mı, yok mu? Tüm ayrıcı tanılarda bunları göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Bunları düşünüp ve dışladıktan sonra çocukta otizmi ele almamız lazım. Baştan söylediğimiz gibi otizmin belirtilerindeki esas şey sosyal iletişim ve etkileşim alanında kısıtlılıktır. Bu şu demek: biz su demesek bile mesela veya parmakla işaret etme veya annesini alıp işte su bardağına götürme şeklinde non-verbal, yani söze dayalı olmayan bir şekilde iletişim kuruyoruz. Ancak otizm olan çocuklar acıktığında, susadığında veya işte herhangi bir ihtiyaçlarını gidermek istediğinde anneleriyle bu iletişimi kurarken ilgilerini paylaşma noktasında anneleriyle uygun iletişimi kuramamış olabilirler. Yine bu çocuklarda jestler, mimikler, İşte gülümsenecek durumlarda gülmek, işte insanlar ağlıyorken onlara bakarak ağlamak veya işte ortamın kızgınlığını fark etmek, empati geliştirmek, bu gibi şeylerde otizmli bireylerde gecikmeler mevcuttur. Konuşmayla ilgili gecikmelerde ise ne yapmamız lazım? Çünkü genelde şöyle bir yaklaşım var: İşte 3 yaşına kadar bekleyelim, zamanla konuşur. İşte bunun babası da geç konuşmuştu, amcası da geç konuşmuştu. Bekleyelim, zamanla konuşur gibi bir yaklaşım oluyor. Bu nedenle normal dil gelişimine baktığımız zaman bir çocuğun 6 aylıkken babıldaması, hecelemesi, 1 yaşındayken kelimesinin olması gerekir. Erken dönem otizm belirtilerine dönersek, çocuk 1 yaşında ancak seslenildiğinde bakmıyorsa, herhangi bir hecelemesi yoksa, işte annesini, bakım vereni gördüğünde konuşmasa bile böyle bir hani kucağa al beni şeklinde bir hareketi bile yoksa, bu gibi şeylerde işte işarete bakma, göz kontağı kurma, seslenildiği zaman dönüp bakma, erken dönem otizm belirtileri olarak bunları sayabiliriz. Stereotipiler dediğimiz herkesin de bildiği basma kalıp hareketler vardır. En klasiği dönen çamaşır makinesini izlemek, işte ellerini sallamak, kanat çırpar hareketi yapmak, böyle yanlarda ellerini geçirip böyle minik minik el hareketleri yapmak, parmak ucunda yürümek, dönen şeylere ilgilenmek ve kendi etrafında dönmek gibi bazı basma kalıp hareketler vardır. Ancak burada tabii ki önemli olan çocukların normal gelişiminin bazı evrelerinde de böyle tekrarlayıcı hareketler yaptığını aklımızda tutmamız gerekiyor. Ancak yaş büyüdükçe normal gelişen, tipik gelişen çocuklarda tekrarlayıcı hareketler azalırken
Otizmli çocuklarda bu tekrarlayıcı hareketlerin sıklığı giderek artmaktadır. Bizim için bu tekrarlayıcı hareket hangi durumlarda oluyor veya neyin yerine geçiyor? Bunun bir hekim tarafından değerlendirilmesi gerekir. Ve yine stereotipi, basma kalıp hareketler, rutin ve ritüellere bağlılık dediğimiz otizmin ikinci temel kriterini ele aldığımızda burada aslında şu da söz konusu oluyor. Aynılıkta ısrar. Çocuk okula hep aynı yoldan gitmek istiyor. Veya tek düze yemek, hep aynı şekilde masası kurulsun istiyor. İşte hep bardağı burada olsun istiyor. Bu düzen bozulduğu zaman uyumsuz olabiliyor. Veya işte arabalarla oyun oynuyor. Ne oynuyor diyoruz? Baktığımızda arabalarını tek tek dizerek oynama gibi basma kalıp davranışları olabilir. Yine otizm spektrum bozukluklarında artık yeni tanı sınıflamalarında oldukça vurgulanan bir diğer konu ise duyusal hassasiyet. Bu çocuklarda hiposensivite veya hipersensivite dediğimiz aşırı hassasiyet veya hassasiyetinin olmaması gibi bir durum söz konusudur. Bu şu demek, çocuk düştüğünde normalde düşüp canı yanıp ağlayabilecekken düşer ve ağlamaz. Veya sıcak suyu tuttuğunda eli yanmış gibi hissetmeyebilir. Bu aşırı hassasiyetin olmaması hiposensitif, yani duyarsız olmasıyla da ilgili bir şey. Bir diğeri ise hipersensitif. Mesela bir ortama girdiğinde herkesten önce kokuyu alıyor olması, o ortama girmek istememesi. İşte okula gidiyor mesela, aslında çok gürültülü bir ortam olmamasına rağmen kulaklarını kapaması, işte yağmur yağıyorken işte gök gürültüsünden, şimşekten, yağmur sesinden rahatsız oluyor olması. Bunun gibi hipersensitivite otizmli çocuklarda görülebilir. Otizmin tanısını kim koyar? Otizm tanısı için genel yaklaşım çocuk psikiyatrisi hekimlerinin otizm tanısı koymasıdır. Tüm dünyada kabul olan yaklaşım biçimi budur. En iyi tanı yöntemi, yani altın standart diye geçen tanı yöntemi klinik muayene ve çocuğun gözlemidir. Maalesef otizmi ölçen herhangi bir test yok. Kan bulgusu yok. MR bulgusu yok. Bu nedenle her çocuk birbirinden farklıdır. Bir çocuğun otistik belirtileriyle yine başka bir çocuk otizm tanısı almışsa da onun belirtileri birbirlerinden farklı olabilir. Bu nedenle ailelerin temkinli olması, çocuklar arasında karşılaştırmalar yapmaması gerekir. Tanı koyma sürecinde de hekim tarafından çocuğun izlenmesi, gözlenmesi, eğer imkan varsa çocuğun oyun ortamında, kreş ortamında, ev ortamında gözlemle değerlendirilmesi şeklinde bir değerlendirme gerekmektedir. Eğer çocuğun altta yatan bir gelişim geriliği de varsa, herhangi bir beyin hastalığından şüpheleniyorsak, işte epilepsi türleri olabilir, ensefalit dediğimiz beyin iltihabı türleri olur. O zaman bir çocuk nörolojisi konsültasyonu istenebilir. Yine yurt dışında en sık yapılan şey bu çocukların genetik incelemesi olmakla birlikte ülkemizde genetik incelemeler o kadar sık yapılmıyor. Ancak tanı konduktan sonra genetik incelemelerin yapılması gerekiyor. Yine işitme testinin yapılması gerekiyor. Çocukta eşlik eden bir işitme azlığı var mı yok mu? Bunlar muhakkak ilk değerlendirmelerde yapılması gereken şeyler. Çok özetle otizmin tedavisi nedir? Otizmin günümüzde bilinen herhangi bir aşı, ilaç, ameliyat veya aklımıza gelebilecek bir biyolojik tedavisi maalesef yok. Otizmin bilinen tek tedavisi otizmli bireye, çocuğa özgü yapılandırılmış, daha çok davranışçı temelleri esas alan, iletişimi ve etkileşimi arttırıcı eğitim modelleridir. Uygulamalı davranış analizi, Floor Time oyun terapisi, Denver metodu vesaire vesaire pek çok çeşitli otizme yönelik eğitim metotları bulunmaktadır. Otizmin temel belirtilerine yönelik herhangi bir ilaç tedavisi bulunmamakla birlikte çocukların eğitim kalitesini arttırmak adına, toplumsal uyumunu arttırmak adına, otizmli tanısı olan çocuklarda eşlik eden psikiyatrik sorunları düzeltmek adına pek çok ilaç tedavisi bulunmaktadır. Ne gibi? Dikkat eksikliği eşlik ediyorsa veya çok ciddi kendine veya çevresine zarar verici davranışları varsa, bu çocuklarda uyku sorunları varsa, aşırı takıntılı davranışları varsa, yer yer duygu durum bozuklukları eşlik ediyorsa, yani o anki mevcut tablosuna göre bir psikiyatrik durum eşlik ediyorsa, buna yönelik ilaç tedavileri çocuk psikiyatrisi hekimlerince uygulanmaktadır. Sonuçta otizm nörogelişimsel bir bozukluktur.
Pek çok şey otizme neden olur. Pek çok şey derken burada gen çevre etkileşiminden bahsediyoruz. Burada çevreden ise kastettiğimiz şey işte bazı D vitamini eksiklikleri, bazı anne karnındayken prematüre doğum, erken gebelik riskleri olabilir. Ancak unutmayalım ki rutin aşılar çocuklarda otizme yol açmaz. Yıllar önce aşıların otizm yaptığına dair bir makale yayınlanmış ve bu makale daha sonra bilim dünyasından geri çekilmiştir. Bu nedenle çocuklarımızı rutin aşı programında aşılatmamız gerekmektedir. Otizmin değerlendirmesinde herhangi bir laboratuvar testi yoktur. Otizm tanısı tamamen klinik tanıdır. Otizm tedavisinde de en etkin yöntem çocuklara özgü otizme yönelik eğitim programıdır. İzlediğiniz için teşekkür ederim.